İnsanlık olarak en büyük yalanlarımızdan biri her zaman ileriye gittiğimizdir. Daha hızlı bilgisayarlar, daha akıllı telefonlar, daha karmaşık algoritmalar. Peki ya biz? Biz gerçekten daha mı akıllıyız yoksa sadece daha iyi protezler mi kullanıyoruz? Gerçek şu ki bir çöküşün tam ortasındayız. 10 yıllardır yükselen IQ puanları yani o meşhur filin etkisi artık tersine döndü. Zekamız parmaklarımızın ucundaki ekranlarda erirken bir zamanlar dedelerimizin sahip olduğu o ham, işlenmemiş ve hayatta kalmaya odaklı zekayı kaybediyoruz. Bugün elindeki tüm teknolojiye rağmen neden dedenden daha aptal olduğunu ve insanlığın toplu bir zihinsel felce nasıl sürüklendiğini konuşacağız. 20. yüzyıl boyunca IQ puanları her 10 yılda ortalama 3 puan arttı. Beslenme düzeldi, eğitim yayıldı, dünya daha karmaşık hale geldi. Ancak 1990'ların sonunda bir şey oldu. İlme durdu ve aşağı çekilmeye başladı. Norveç'ten Danimarka'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar yapılan araştırmalar aynı korkunç gerçeği fısıldıyor. Yeni nesil, bir önceki nesilden daha düşük test sonuçları alıyor. Neden mi? Çünkü artık düşünmek zorunda değiliz. Eskiden bir adresi bulmak için mekansal zekanı kullanman, bir bilgiyi hatırlamak için hafızanı zorlaman gerekirdi. Şimdi ise her şey bulutta. Beynimiz, kullanılmayan bir kas gibi eriyor. Biz buna dijital demans diyoruz. Bilgiyi işlemiyoruz, sadece tüketiyoruz. Ve tıpkı kaynaklarda bahsettiğimiz Evren 25 deneyindeki o doymuş fareler gibi zahmetsiz refah bizi zihinsel bir uyuşukluğa hapsediyor. Zeka sadece bilgi değildir. Zeka odaklanabilme yeteneğidir. Karmaşık bir problemi çözmek için zihnini bir noktada toplaman gerekir. Ama bugün zihnimiz binlerce parçaya bölünmüş durumda. 15 saniyelik videolar, anlık bildirimler, sonsuz kaydırma. Dedelerin bir ağacın altında saatlerce oturup bir sorunu düşünebilirdi. Sen ise bir paragrafı bitirmeden telefonuna uzanıyorsun. Bu sadece bir alışkanlık değil, biyolojik bir gerileme. Dikkat süremiz artık bir Japon balığından daha kısa. Odaklanamayan bir zihin ne kadar veriyle beslenirse beslensin işlem yapamaz. Bizler okyanus kadar geniş ama bir parmak boğumu kadar sığ bir bilgi havuzunda boğuluyoruz. Tıpkı Paradise Trap videomuzda konuştuğu Muzzles gibi her şeye sahip olduğumuz bu cennet aslında zihnimiz için bir hapishane. Belki de çözüm daha fazla teknoloji değil, daha fazla sessizliktir. Peki bu bir son mu yoksa zihnimizi geri kazanmak için hala vaktimiz var mı? Belki de çözüm daha fazla teknoloji değil, daha fazla sessizliktir. Bilginin gürültüsünden kaçıp kendi düşüncenin o ıssız derinliğine inmek. Bakın, kaynaklarla bahsettiğimiz Evren 25 deneyindeki o güzel olanlar neslini hatırlayın. Onlar hiçbir mücadeleleri kalmadığı için düşünmeyi bıraktılar. Sadece yediler, uyudular ve aynadaki yansımalarını seyrettiler. Sonunda ne oldu? Zihinsel bir ölüm, fiziksel yok oluştan çok daha önce geldi. Bugün bizler dijital bir fare cennetinde kendi zekamızı o pırıltılı ekranların sunaklarında kurban ediyoruz. Dedelerimiz senden daha zekiydi çünkü zekaları hayata temas ediyordu. Toprağa, zorluğa, gerçek acıya ve gerçek sevince. Biz ise her şeyi bir protez aracılığıyla hissediyoruz. Neden hiçbir şey hissedemiyorum diye soruyorsun bazen. Cevap basit. Çünkü hissetmek için gereken o zihinsel kası artık kullanmıyorsun. Seçim yapmıyorsun. Sadece önüne düşen seçenekler arasında kayboluyorsun. Şimdi, bu videoyu kapattığında önünde iki yol var. Ya algoritmanın seni bir sonraki anlamsız içeriğe sürüklemesine izin vereceksin ya da o ekranı karartıp karanlığın sesini dinleyeceksin. Stoacıların binlerce yıl önce öğütlediği gibi dış dünyayı kontrol edemezsin. Ama zihninin kalesini yeniden inşa edebilirsin. Bu kalabalık yalnızlığın içinde kendi sesini bulmak zorundasın. En son ne zaman sadece düşündün? Başka hiçbir şey yapmadan. Telefonun yan odada, zihnin ise kendi ellerinde. Sadece düşündün. Belki de deden haklıydı. Gerçek zeka ne bildiğin değil, bilmediğin bir dünyada nasıl ayakta kaldığın.